Merhabalar, ismim Hakan Tüfekçi. 36 yaşındayım. Bursa'da çalışıyorum. Bursa'da işlemlerimi yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır medikal estetik alanıyla ilgileniyorum. 10 yıllık da bir hekimlik geçmişim mevcut. Medikal estetiğin içerisinde adı üzerinde medikal anlamda çeşitli işlemler yapıyoruz. Bunlar neler? Genellikle yüz proporsiyonunu tekrardan yenileme, volüm kayıplarını üzerine ekleme, varsa kırışıklıklarımız onların tedavi protokolleri, yine leke, yaşlılık belirtileri, onun sonrasında volüm kayıpları, yüzü lift edecek işlemler, bunları tamamlamış oluyoruz. Kök hücre şöyle ki bu bir otolog nakille yapılan bir işlem öncelikle. Otolog dediğimizi açıklamak istersek yani kendi vücudumuzun derisinden aldığımız bir parçanın çeşitli eliminasyon süreçlerinden geçirilip ondan sonra tekrar ihtiyacı olan bölgelere enjeksiyonu. Bu da hangi bölgelerde yoğunlukla yapılıyor? Saç kök hücre nakilleri yapılabiliyor ya da yüzümüzdeki çeşitli deformasyonlar varsa ya da deformasyon olmayıp yaşlanma belirtileri varsa bunları geriye çevirmek için yaptığımız işlemler. Asıl olay hastaya verdiği memnuniyet, hastadan aldığı sonuç kısmı. Neden kaynaklı? Bu bir otolog yani kendi hücrelerinin, kendi bebek hücrelerinin, kendi kök hücrelerinin alınıp çeşitli işlemlerden geçirilip onların çoğaltılıp tekrardan aynı hücreleri kendi cilt altımıza verdiğimiz takdirde bu sefer aldığımız sonuç tabii ki çok çok daha iyi oluyor. Neden kaynaklı? Çünkü hücreler kendi hücrelerimiz ve bu hücrelerin yapılandırılması için bekleyen hücreler. Yani henüz herhangi bir forma geçiş yapmamış hücreler bunlar. Bunları da koyduğumuz yerde ihtiyaç diyelim ki sıkılaşma, ihtiyaç elastikiyetin desteklenmesi, ihtiyaç saç foliküllerinin canlanması, yeni foliküllerin oluşması, bunları sağlayan kendi hücrelerimizi kendimize nakletmek. Bu bir süreç. Neden kaynaklı bir süreç? Hücrelerin yapılandırılması, konulan yerde etkinlik göstermesi zaten belli bir süreci alıyor. Bu da ortalama 3 ila 6 ay. Bazı hastalarımızda 1 yıla kadar devam eden etkinlik oluyor. Kendi hücrelerimizi kendimize tekrardan enjekte ettiğimiz için burada herhangi bir alerji, herhangi bir yan etki, herhangi bir olumsuz geri bildirim, geri dönüş olmuyor zaten. İşlemin total süreci yaklaşık 60 dakika civarında oluyor. İşte hastanın hazırlanması, hastayla konsültasyon yani karşılıklı konuşma, anamnez alınması, ihtiyaç olan bölgelerin tespiti, sonrasında küçük bir parça alımı gerçekleşiyor. Bu da ya kulak arkasından ya da karın bölgesinden belli bir miktar ihtiyacımıza göre bir parça alınıp bunun laboratuvar ortamlarında da ya da klinik şartlarında da çeşitli eliminasyon süreçlerinden geçirilip saf kök hücrenin oluşturulmasından sonra yaklaşık sürecimiz 3 aylık bir banda tekabül ediyor. Neden kaynaklı? Çünkü biz bu oluşturduğumuz kök hücreyi ya ay 3 aylık bir periyotta ya da klinik şartlarında yaptıysak hazırladığımız solüsyonu direkt o an uyguluyoruz. O da ortalama 60 dakikalık bir işlem süresi. Tüm yüz dediğimiz yüze parça parça bakmamız çok mümkün değil. Bunu kendi yüzümden de tasvir etmiş olayım. Alın bölgemiz, şakak bölgemiz, göz çevremiz, göz altlarımız, yanak bölgelerimiz, yine gülüş çizgilerimiz, çene hattımız. Şimdi bir kişiye temelli profilden baktığımız zaman yüzdeki volüm kayıplarını, kırışıklıkların oluştuğu alanları, daha yoğun mimik yapıp kırıştırdığımız alanları öncelikli olarak biz tespit ediyoruz. Örnek veriyorum, şakaklarında belli bir çöküntü vardır. Bu genetik olarak da olabilir. Sonrasındaki kilo alıp vermelerden kaynaklı da olabilir. Yine göz altlarındaki çukurlaşmalar bizi o bölgenin volümünün kaybedildiğini gösteren en büyük belirteçlerdendir. Elmacık kemiklerinde bulunan yağ petlerindeki azalmalar, bunlarla beraber gülümsediğimiz zaman oluşan mimik çizgilerimiz yani gülüş çizgilerimiz, yine yanak dokumuzdaki yine kilo alıp vermeden kaynaklı oluşabilecek azalmalar, zamanla elmacık malar bölge dediğimiz yanak bölgesindeki çökmeler ve yağ kayıpları ya da yaşla beraber, genetik yapıyla beraber olan volüm kayıpları alt kısımdaki jawline hattımıza yani bu çene çizgimize doğru yavaş yavaş çökmelerin başlaması, bunlar bizi volüm kayıpları yani kişideki volüm kayıplarını net bir şekilde önümüze seriyor. Bununla beraber biz neler yapıyoruz? Tüm yüz olarak ele alıyoruz. Yani en üst kısımdan başlayıp en alt kısma kadar
bölge destekleyecek. Var olanı değiştirmeyecek fakat kaybedileni yerine koyacak şekilde bir düzenleme aşamalarından, düzenleme işlemlerinden geçiriyoruz. Ki istenileni tabii ki yapmak memnuniyet seviyesini artırıyor. Fakat sağlıksız olabilecek bir istenilen varsa orada hekimin hastayı da bir şekilde durdurması gerekiyor. Çünkü neden? En büyük ya da en çok istenilen ya da en çok yapılan işlemlerden birisi dudak dolgusu. Dudakta istenilen belli bir volüm oluyor. O volümü kattıktan sonra belli bir süreç aşamasında zamanla oradaki volüm azalıp bu sefer ya da hiç azalmamış olsa bile hastanın kendi aynadaki görüntüsüne bakıp o bölgeye alışmasından kaynaklı üzerine ilave istiyor. Bu ilaveleri yapma şansımız oluyor. Fakat belli bir sağlıklı dolaşım çerçevesi içerisinde. Bu da nasıl? Şöyle ki biz buradaki yani dudağımızın kendi anatomisindeki normal dolaşımdaki damarları tıkamayacak seviyede ya da o bölgelere bası yapmayacak şekilde o bölgeyi doldurup tekrardan şekillendirme şansımız oluyor. Burada verilen volüm sağlanacak ya da istenilen şekle göre değişiklik gösteriyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.